Bu video sana denk geldiyse, belki de uzun zamandır kendini anlatmaya çalışmaktan yorgun düştüğün bir zamandasındır. Belki susmayı unuttun. Belki de sustuğunda seni kimsenin dinlemeyeceğinden korktun. Ama ya asıl güç sessiz kaldığında ortaya çıkıyorsa? Ya en çok sustuğunda insanlar seni merak ediyor, hatta sana kulak vermek için sabırsızlanıyorsa? Hayatın tam ortasında kelimelerin anlamını yitirdiği bir çağda yaşıyoruz. Herkes bağırıyor. Herkes haklı çıkmaya çalışıyor. Herkes her şeyi biliyor. Ama neredeyse kimse durup dinlemiyor. İşte tam da bu yüzden sessizlik artık bir zayıflık değil, bir duruş, bir meydan okuma haline geldi. Size kimsenin anlatmadığı bir şey söyleyeyim. İnsanlar en çok konuşanı değil, ne zaman susacağını bilenleri hatırlar. Çünkü sessizlik sözden daha yüksek bir sestir. Gerçek etki, kendinizi sürekli kanıtlamaya çalıştığınızda değil, artık hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymadığınızda başlar. Ve belki siz de şu an, uzun zamandır kendinizi anlatmanıza rağmen anlaşılmadığınız bir dönemden geçiyorsunuz. İçinizden geçenleri dile getirmeye çalışırken hep yanlış anlaşıldınız. Sözleriniz eksik kaldı, duygularınız boğuldu. Belki de en çok konuştuğunuz anda bile aslında hiç duyulmadınız. İşte bu video tam da o suskun anlar için. Size yeniden hatırlatmak için, sessizlik bir boşluk değil, bir mesajdır. Bir strateji değil, bir iradedir. Herkesin konuştuğu bir dünyada susmak kolay değil. Ama sustuğunuzda insanların sizi gerçekten dinlemeye başladığını fark edeceksiniz. Bu yüzden başlamadan önce size küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer bu içerik size iyi gelirse videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olarak bu yolculukta bize eşlik edebilirsiniz. Ama asıl önemli olan şu: bugün burada yalnız değilsiniz. Sessizliğinizle büyümenize eşlik edecek bir düşünce yolculuğuna çıkıyoruz. Geri çekilin, susun. Çünkü sessizliğiniz düşündüğünüzden çok daha fazla şey anlatıyor olabilir. Bazen öyle anlar olur ki, bir kelime bile etmeden ortamın tüm enerjisini değiştirebilirsiniz. Bir bakışınızla, bir duruşunuzla, hatta sadece sessiz kalışınızla. Çünkü bazı şeyler yalnızca sözlerle anlatılmaz. Bazı etkiler sessizlikle kurulur. Günümüz dünyasında sessizlik yanlış anlaşılmış bir tutum haline geldi. Sanki konuşmayan insan zayıf, geri planda, çekingen biriymiş gibi. Ama gerçek şu ki, en büyük etkiyi yaratan insanlar çoğu zaman en az konuşanlardır. Onlar doğru anı bekler. Boşluğu doldurmak için değil, dengeyi kurmak için söze başvururlar. İşte bu da onları sıradanlıktan ayıran farktır. Stoacılar bunu binlerce yıl önce keşfetmişti. Sessizlik bir geri çekilme değil, bir içsel hakimiyet biçimidir. Marcus Aurelius'un "sessiz kalabilen biri, zihnini eğitebilmiş demektir" sözü, bugün bile aklımızı sorgulatacak kadar güçlüdür. Çünkü sessizlik aslında en zor kazanılan beceridir. Herkes konuşabilir ama herkes sustuğunda kendini kaybetmeden orada kalamaz. Peki neden sessiz kalmaktan bu kadar korkuyoruz? Çünkü sessizlik içimizdeki karmaşayı yankılar. Konuşarak susturduğumuz tüm o düşünceler susunca sesini yükseltir. Bu yüzden çoğumuz sessizlikten kaçmak için durmadan konuşuruz. Ama ne kadar çok konuşursak aslında o kadar az şey anlatırız. Düşünün, hayatınızda en çok etkilendiğiniz insanlar kimlerdi? Herkesin ortasında bağıranlar mı? Yoksa az konuşup doğru anlarda, doğru cümlelerle hayatınıza yön verenler mi? Muhtemelen ikincisi. Çünkü sessizlik, kişinin sadece kendine değil, etrafındaki dünyaya da hakim olduğunu gösteren bir işarettir. Kontrolsüzlüğü değil, derin bir farkındalığı temsil eder. Bu yüzden geri çekilmek bir pes etme değil, bir güç toplama eylemidir. Sessiz kalmak bir eksiklik değil, bir yeterlilik göstergesidir. En çok sustuğunuzda en çok fark edilen siz olursunuz. Çünkü sessizlik, sizi bağırarak anlatmaya çalıştığınız her şeyden daha çok şey söyler. Ve unutmayın, insanlar her zaman konuşanı değil, ne zaman konuşacağını bilenleri ciddiye alır. Bazı anlar vardır. Duymak istemediğiniz bir söz, hak etmediğiniz bir bakış, küçümseyen bir tavır.
İçinizdeki her şey harekete geçmek ister. Cevap vermek, kendinizi savunmak, üstün gelmek. Çünkü susarsanız sanki yenilmiş gibi hissedersiniz. Ama gerçekten öyle mi? Oysa en derin etkiler çoğu zaman söylenmeyenlerde saklıdır. İçgüdüsel tepkinizi bastırabildiğiniz o saniyeler size sadece kontrol kazandırmaz. Aynı zamanda karşı tarafta bir boşluk yaratır. İşte tam da o anda sessizliğiniz bir cümleden daha fazla şey anlatmaya başlar. Çünkü insanlar öngöremedikleri şeylerden rahatsız olurlar. Alışılmış bir tepki vermezseniz, savunmaya geçmezseniz ya da öfkeyle cevap vermezseniz, kafalarında bir boşluk oluşur. Ve o boşluğu sizin sessizliğiniz doldurur. İşte o sessizlik onları düşünmeye zorlar. Ve bir noktadan sonra sizi yeniden kazanmak için ne yapmaları gerektiğini düşünürler. Bu farkındalık bazen öyle yoğun olur ki, bir gün sizin peşinize düşerler. Çünkü sizin suskunluğunuz onların içindeki boşluğu büyütmüştür. Stoacılar bu gücü tepkisizlik cesareti olarak tanımlar. Tepki vermemek zayıflık değil, bilgelik gerektiren bir tercihtir. Çünkü o an susmak, uzun vadede sizi çok daha görünür kılar. Susmak, sizi değersizleştirmez. Aksine, değerinizi fark ettirir. Herkes konuşurken, siz sadece gözlemliyorsanız, bir gün herkes size bakmaya başlar. Ve en çok sustuğunuz anlarda, en çok dinlenmek istenen kişi siz olursunuz. Geri çekilmek, savaştan kaçmak değil, savaşın değerini sorgulamaktır. Cevap vermemek, kaybetmek değil, karşı tarafı kendi sesiyle baş başa bırakmaktır. Ve bazen bir adım geri atarsınız ama ardından herkes size doğru yürümeye başlar. Unutmayın, konuşarak değil, susarak sınırlarınızı çizersiniz. Ve bir gün sizin yokluğunuz, onların içinde en çok yer kaplayan varlık olur. Her şeyin üstünü örttüğü bir dünyada yaşıyoruz. Gürültüyle, hızla, tepkilerle. Herkes her şeye anında cevap veriyor. Henüz ne hissettiğini bile anlayamadan bir şeyler söylüyorsun. Çünkü durursan kaybedecekmişsin gibi. Ama gerçek tam tersi. Bazen güç, öne atılmakta değil, bir adım geri çekilip izleyebilmekte saklıdır. Çünkü geri çekildiğinizde sadece karşınızdakini değil, kendinizi de görmeye başlarsınız. Tepkilerinizin nedenini, duygularınızın derinliğini, kimin neye bastığını. Gözlemlemek, kelimelerden önce gelen bir farkındalık halidir. Ve bu farkındalık, sessizliğin içinden doğar. Stoacılar, olaylara dışarıdan bakan bir gözle yaklaşmayı öğütlerdi. Bir tiyatro izleyicisi gibi. Oyunun içindesiniz ama sahneye müdahale etmiyorsunuz. Duygular sizi yakmıyor, yalnızca geçip gidişini izliyorsunuz. Çünkü bilirsiniz ki her duygu geçicidir, her tepki kalıcı bir iz bırakır. Ve işin tuhafı şu, siz geri çekildikçe insanlar sizi daha yakından izlemeye başlar. Daha önce dikkate almadıkları cümlelerinizin ağırlığını fark ederler. Sizin sessizliğiniz onların zihninde yankı olur. Ne hissettiğinizi, neden sustuğunuzu, ne düşündüğünüzü merak ederler. Ve bir gün sizi anlamak için uğraşmaya başlarlar. İşte burada başlıkta söz ettiğimiz o dönüşüm başlar. Siz artık insanlara kendinizi kanıtlamaya çalışmazsınız. Onlarsa sizi kaybetmemek için çabalamaya başlar. Çünkü sessizlik sizi değil, onları sorgulatan bir aynaya dönüşür. Gözlemleyen zihin sabırlıdır. O zihin, bir anlık tatmin için söylenmiş bir cümlenin uzun vadede ne tür kırıklıklar yaratabileceğini bilir. Tepki vermek kolaydır. Ama sakinliği koruyup sadece izlemek büyük bir iç disiplin ister. Ve bu disiplin size sessizlikle gelen bir üstünlük kazandırır. Gözlemlediğinizde anlamaya başlarsınız. Anladığınızda kontrol edersiniz. Ve kontrol ettiğinizde artık sizi değil, sessizliğinizin ne söylediğini dinlemeye başlarlar. Siz hiç sadece sustuğunuz için suçlandınız mı? Bir tartışmada cevap vermediğiniz için zayıf, ilgisiz ya da suçlu gösterildiniz mi? Çünkü çoğu insan için susmak ya kabullenmek ya da kaçmaktır. Ama asıl mesele şudur. Tepkisizlik bazen hayatta verebileceğiniz en güçlü tepki olabilir. İnsanlar bağırarak üstün gelmeye çalışır. Herkes konuşarak haklı olduğunu kanıtlamak ister.
Ama sessiz kalan biri bu oyunu baştan reddeder. Çünkü bilir, gerçek gücün sesi yoktur. O bir duruştur. Baktığında görürsün, sustuğunda hissedersin. Stoacılar bunu büyük sessizlik olarak adlandırırdı. O an gelir. Herkes bir şey söylerken siz sadece susarsınız. Herkes bir pozisyon almaya çalışırken siz sadece gözlem yaparsınız. Ve işin en ilginç tarafı tam da o anda. Odadaki tüm dikkat sizin üzerinize döner. Çünkü insanlar öngöremedikleri sessizliği merak eder. Siz geri çekildikçe size daha çok yaklaşmak isterler. Siz cevap vermedikçe sizin cevabınızı daha çok duymak isterler. Ama buradaki tepkisizlik korkudan değil, içsel güvenden doğar. Bir şeyi açıklamak zorunda hissetmemekten. Kendinizi haklı çıkarmaya çalışmadan da kendinizi sağlam hissetmekten. Ve bu öyle bir güce dönüşür ki, zamanla sadece ne söylediğinizle değil, ne söylemediğinizle anılmaya başlarsınız. Düşünün, en çok hangi insanlar aklınızda kaldı? Size sayfalarca açıklama yapanlar mı? Yoksa sadece bir bakışıyla, bir duruşuyla tüm mesajı verenler mi? Çünkü insan zihni sessizliğe anlam yükler. Cevap alamadığında düşünmeye başlar. Ve bu düşünceler bazen öyle yoğunlaşır ki, sizin suskunluğunuz onların içinde bir çözülmeye dönüşür. Sessizlik sizi zayıf yapmaz. Aksine kontrolünüzün ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Ve sessiz kaldığınızda herkes sizi küçümsüyorsa, bir süre sonra o sessizlikle neyi taşıdığınızı merak etmeye başlarlar. İşte o an geldiğinde, hiçbir şey söylemeden en net mesajı siz vermiş olursunuz. Unutmayın, gürültü çoğu zaman güvensizliktir. Sessizlikse tam aksine sağlam bir iç dengeye işarettir. Ve bazen hiçbir şey demeden her şeyi anlatırsınız. Hayat bazen bir fırtına gibi gelir. Beklenmedik olaylar, incitici sözler, hayal kırıklıkları. Sanki her şey üstünüze gelir. Bir yanda kendinizi savunmak istersiniz, diğer yanda sadece uzaklaşıp susmak. Ama o anda susmak gerçekten mümkün müdür? İşte bu noktada başlıyor asıl sınav. Sakin kalabilmek, içten parçalanırken dışarıdan sarsılmaz görünmek. Çünkü herkes fırtınaya kapılır ama çok azı onun ortasında merkezde kalabilir. Stoacılar buna içsel kale derdi. Dış dünya yıkılırken bile içerideki denge korunabiliyorsa insan gerçekten güçlüdür. Bu denge hayatın sizi ne kadar zorladığıyla değil, sizin o zorluklara nasıl karşılık verdiğinizle ilgilidir. Ve o karşılığı her zaman sözlerle vermek zorunda değilsiniz. Bazen sadece durmak, susmak ve izlemek yapılabilecek en soylu şeydir. Bir tartışmanın ortasında herkes bağırırken siz sadece bakıyorsanız, bir kriz anında herkes panik içindeyken siz sadece derin bir nefes alıyorsanız, insanlar bu tepkisizliğe anlam veremezler. Çünkü o sessizlik içinde bir şey olduğunu hissederler ama ne olduğunu çözemezler. Ve işte bu çözemedikleri şey sizi en çok merak ettikleri şey haline getirir. Siz hiçbir şey yapmadan onların odağı haline gelirsiniz. Düşünün, sizin tepki vermediğiniz bir an karşı tarafı ne kadar huzursuz etmişti. Siz hiçbir şey söylemezken karşınızdaki kişinin daha da çok konuşmaya çalıştığı o anları hatırlayın. O sessizlik sizin kontrolünüzdü. Sizin ağırlığınız onların hafifliğini ortaya çıkardı. Ve bu öyle güçlü bir etki bırakır ki, zamanla insanlar o sessizliği bozmak için uğraşır. Sizi konuşturmak için çabalar, size ulaşmak için yollar arar. Çünkü siz geri çekilmişsinizdir. Ama onların iç dünyasında büyük bir boşluk bırakmışsınızdır. Ve insanlar o boşluğu doldurmak için bir gün size yaklaşmaya başlar. İşte o an geldiğinde, hiç çaba göstermeden saygı kazanmanın ne demek olduğunu fark edersiniz. Gerçek güç, bağıran değil. Fırtınanın tam ortasında sarsılmadan kalabilen kişidedir. Ve bu dünyada sükûnet, çoğu zaman en radikal başkaldırıdır. Bazen tüm çabanıza rağmen olmuyor. Konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz, açıklıyorsunuz. Ama ya duyulmuyorsunuz ya da sürekli yanlış anlaşılıyorsunuz. Daha fazla açıklamaya çalıştıkça daha da küçülüyorsunuz ve sonunda yorgun düşüyorsunuz. İşte o an geldiğinde çoğumuz aynı ikilemi yaşarız.
Savaşmaya devam mı, yoksa bırakıp gitmek mi? Ve bırakmak. Kulağa güçsüzlük gibi gelir. Sanki vazgeçmekmiş gibi, sanki kaçmakmış gibi. Ama size kimsenin söylemediği bir şey var. Bazen bırakmak, sahip olduğunuz tek gerçek kontroldür. Stoacılar için bırakmak, bir yenilgi değil, bir özgürlük ilanıdır. Çünkü onlar bilir, her şeyi tutmaya çalıştığınızda, aslında hiçbir şeye sahip değilsinizdir. Ama geri çekildiğinizde, sessizliğinizle o boşluğu oluşturduğunuzda, karşınızdakine bir şey gösterirsiniz. Artık senin için savaşmıyorum. Çünkü kendi iç huzurum senden daha değerli. Ve o sessizlik, zamanla onların içinde bir yankıya dönüşür. Siz kendinizi geri çektikçe, onlar sizin nerede olduğunuzu düşünmeye başlar. Siz susmayı seçtikçe, onlar kendi iç sesleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ve en sonunda, neden gitti değil, ben ne yaptım da artık onun sessizliğine bile erişemiyorum sorusu yankılanır. İşte gerçek kontrol budur. Kelimelerle değil, geri çekilerek kurulan hakimiyet. Bazen en doğru hareket, hiçbir şey yapmamak. En net yanıt, sessiz kalmaktır. Ve bu suskunluk, karşınızdaki kişide açtığınız boşluğu büyütür. Çünkü siz artık orada değilsinizdir. Ve insanlar bir şeyi ancak yokluğunda gerçekten fark eder. Unutmayın, bazen bir adım geri çekilmek, kendinizi değil karşınızdakini kaybetmektir. Ve onlar bunu çok geç anladığında, artık sessizliğinize ulaşamayacak kadar uzak kalmış olurlar. Geri çekildiğinizde kaybetmezsiniz. Sadece savaşmaya değmeyecek şeyleri bırakıp, gerçekten değerli olanlara yer açarsınız. Sabır. Çoğu insan için bir bekleyiştir. Ama gerçek sabır, yalnızca zaman geçirmek değil, zamanı kendi lehine çevirmektir. Ve bu güç, en çok sessizlikle birleştiğinde ortaya çıkar. Çünkü sabırla susan birinin kelimelere ihtiyacı kalmaz. Onun suskunluğu, gün geçtikçe daha çok şey anlatmaya başlar. Düşünün, tartışmaların içinde hep ilk konuşan olmak zorunda hissettiniz mi kendinizi? Çünkü sabırsızlık, çoğu zaman içimizdeki korkudan beslenir. Yanlış anlaşılma korkusu, sessiz kalınca zayıf görülme endişesi ya da en çok da haklı olmayı başkalarına hemen kanıtlama isteği. Ama Stoacılar bu konuda netti. Gerçek güç, her fırsatta kendini ispatlamakta değil, gerekmediğinde sessiz kalabilmektedir. Çünkü sessizlikle gelen sabır, karşınızdakini bekletir. Ve zamanla o bekleyiş bir meraka, o merak bir özleme dönüşür. İşte o zaman olur ki, siz hala sessizken, insanlar kendi içlerinde sizi anlamak için bir yolculuğa çıkar. Ve bir gün gelip size ne düşündüğünüzü sormaya başlarlar. Çünkü artık sadece ne söylediğiniz değil, ne zaman konuşacağınız da önemlidir. Ve o zamanı siz belirlediğinizde, oyunun kuralları da sizin olur. Sabırla susmak kolay değildir. Çünkü herkes hızlıdır, her şey çabuk olsun ister. Ama siz geri çekildiğinizde ve beklemeyi seçtiğinizde, kendinizi değil, zamanlamanızı yönetmeye başlarsınız. Ve bu, dışarıdan fark edilmeyen bir otorite kurar. Siz her konuştuğunuzda bir ağırlık hissedilir. Çünkü az konuşan biri konuştuğunda herkes dinler. Sessiz biri hareket ettiğinde herkes dikkat kesilir. Ve en sonunda insanlar sizin suskunluğunuza saygı duymayı öğrenir. Çünkü o suskunluk, içi boş bir sessizlik değildir. O, her saniyesi düşünülmüş bir duruşun sonucudur. Sabırla gelen sessizlik, gecikmiş değil, olgunlaşmış bir ifadedir. Ve bu ifadeyi kontrol edebilen biri, artık kendi hayatının iplerini eline almıştır. En başından beri sessizlikten bahsettik. Ama bu, sadece kelimelerin eksikliği değildi. Bu, görünmeyen bir dengenin, içsel bir gücün ve zamanı geldiğinde konuşmayı seçmenin hikayesiydi. Bugün sizi geri çekilmeye, susmaya ve sabretmeye davet ettik. Çünkü artık biliyoruz ki, kendini her an anlatmak zorunda olan biri, en çok anlaşılmayan kişidir. Ve susmayı öğrenen biri, en net mesajı verendir. Zamanla anladım ki, ne kadar çok konuşursam, o kadar eksiliyordum. Ama sustuğumda, kelimeler değil, insanlar bana dönmeye başlıyordu. Sessizliğimdeki kararlılığı, geri çekilişimdeki ağırlığı fark ediyorlardı. Ve bir gün,
Sustuğum için yargılayanlar, suskunluğuma ulaşmak için yollar arar hale geldi. Çünkü insan ancak yokluğu hissettiğinde bir şeyin değerini gerçekten anlar. Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, asıl güç tepki vermemek değil, tepki vermemenin ne zaman gerçekten bir zafer olduğunu bilmektir. Bu yüzden her sessizlik bir kaçış değil, bazıları açıkça söylenmeyen ama en iyi anlaşılan duruştur. Ve siz bunu uyguladığınızda, bir bakmışsınız, bir zamanlar size dönüp bakmayanlar artık sessizliğinize odaklanıyor. Çünkü artık anlatmaya çalışmıyorsunuz, anlatmanız gerekmiyor. Ve tam da bu yüzden daha fazla dinleniyorsunuz. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz, demek ki o sessizliğe ihtiyacınız vardı. Artık mücadele etmeyi değil, sükûneti seçin. Çünkü bazı savaşlar sadece geri adım atınca kazanılır. Ve bazı insanlar sizi ancak sessiz kaldığınızda duymaya başlar. Eğer bu video sizin için anlamlı olduysa, videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasına destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak her hafta bu tarz içeriklerle içsel yolculuğunuzda bize katılabilirsiniz. Dilerseniz katıl butonuyla topluluğumuzun özel bir parçası olabilir. Yalnızca üyelerle paylaştığımız içeriklere erişebilirsiniz. Desteğinizle bu içerikleri daha güçlü hale getirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve unutmayın, bazı sessizlikler öyle derindir ki bir ömür boyu yankılanır.